Ben dergimizin bu senesinde sınav kaygısı hakkında yapıyorum. Çoğumuzda sınav kaygısı en çok biyoloji dersinde var. Sizce bu neden? Öncelikle biyolojinin çok uzun yıllardır ezbere dayanan bir ders olduğunu düşünmekle başlıyoruz aslında. Yani en büyük sıkıntımız orada. Aslında biyolojinin ezber olmadığını, bunun da kendi içinde bir mantığı olduğunu öğrenci öğrendiği an hem daha çok keyif almaya başlar hem de öğrenmiş olur. Bir de birazcık da uygulamalı bir ders. Yani birazcık daha böyle laboratuvarda zaman geçirdiğimizde bilgiler görsel olarak, o yüzden videoları çok kullanıyoruz. Hani görselleri daha çok kullandığımızda kalıcı hale gelebilir. Ama biz hep böyle sınav odaklı çalıştığımız için sınavda yapamadığımızdan moralimiz bozuluyor. Moralimiz bozulunca daha az çalışıyoruz. Daha az çalıştıkça daha başarısız oluyoruz. Bir kısır döngüye girmiş oluyoruz aslında. Bu nedenle biyolojide temel olarak öğrencinin sıkılmadan çalışması lazım. Biraz ısrar etmesi lazım. Bütün derslerde de böyledir aslında. Yani matematikte de böyledir. Israr ederseniz başarılı olursunuz. Fizikte de böyledir. Israr ederseniz başarılı olursunuz. Bence biyolojide de ısrar eden öğrencilerin başarılı olduğu bir ders. Israr etmek lazım. Başarmak için ısrar etmek. İkinci sorumuz, biyolojiye nasıl çalışmalı ve sınavlara nasıl hazırlanmalıyız? Şimdi öncelikle biyolojiyi ezberlemememiz gerekiyor. Şimdi biz bunu söylediğimiz zaman öğrenci diyor ki hocam bir sürü teknik terim var. Yani öyle diyelim, teknik terim diyelim. Yani bir sürü içinde Latince var. Ezberlemeden bu nasıl olacak? Belki de biyoloji okur yazarlığıyla uğraştığımız 9. sınıf vardı. Biraz bu sene 10. sınıf olanların böyle bir handikapı var. 9. sınıf çok Latince'nin ağırlıkla kullanıldığı bir yıl. Latince ile tanışıldığı bir yıl. Orada terimleri hani online olduk, belki yüz yüze olsak birazcık daha kolay olabilirdi. Oradaki Latince terimlere alışmaya başladığınızda ondan sonra onları kullanmak kolaylaşıyor. Bir dili öğrenmek gibi bir şey bu. Hani nasıl Almanca öğrenirken, İngilizce öğrenirken ya da herhangi bir yabancı dili öğrenirken ilk önce kelimeleri bilmeniz lazım ki cümle kurabilirsiniz. Biyoloji de öyle. Önce o terimleri, o kelimeleri öğrenmelisiniz ki cümle kurabilirsiniz. Şimdi şöyle bir şey var. Sınavlar mesela bir soru vardı alergenle ilgili. Ne oluyor? Alergenin nerede taşındığını bileceğiz. Kromozomda. O zaman o çubuklar ne anlama geliyor? Kromozom anlamına geliyor. Yani eğer o dilin, o kelimelerin ne anlama geldiğini bilirsek cümleyi kurmamız kolaylaşır. Bilmiyorum yeterince açıklamalı oldu mu? Yeterli oldu hocam. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sorularım bu kadardı. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. İnşallah hepiniz çok başarılı olursunuz biyolojide. Görüşmek üzere.